Herkese merhaba, ben Anzu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün I Heart Revolution'ın Turkish Delight paletine özel bir makyaj yapmak istedim. Hatta bu sene Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım ödüllerine aday olmuş ve tahmin ettiğiniz üzere benim oyum da buna olacak. Belki şu an merak ediyorsunuz o peruktakiler gerçek lokum mu diye ve doğru bildiniz, gerçek lokum kullandım. Kürdanları saplayıp peruğa tutturdum lokumları. O yüzden artık bu videodan sonra güzel bir banyoyu hak etti peruğum. Daha da uzatmadan makyajımıza başlayalım. Öncelikle cildimi hazırlamak için Lip Plus Fab markasının Dragon's Blood Fix dolgunlaştırıcı serumunu kullanıyorum. Bu benim için yeni bir marka ve yeni bir ürün ve hakkında çok iyi şeyler duydum. O yüzden kullanıp size fikirlerimi Instagram'dan bildiriyor olacağım. Ardından yine aynı markanın Thin Skin Fix adındaki nemlendiricisini kullanıyorum. Bu içinde antioksidan madde bulunan parlamaya karşı ama hassas ciltlerin haftada 2-3 kere kullanması gereken bir nemlendirici. Bu makyajda mat bir bitiş istedim. O yüzden Revolution'ın Mattify adındaki makyaj bazını kullanıyorum. Fondöten olarak da Revolution'ın Fast Base Stick fondötenini kullanıyorum. Benim kullandığım renk F3 rengi ve cidden stick olduğu için fondöteni baz makyajını çok hızlı bitirmenize yardımcı oluyor. Kapatıcı olarak da Revolution'ın Conceal and Hydrate adındaki kapatıcısını kullanıyorum. Kullandığım renk C2 rengi ve sadece aydınlatmak istediğim yerlere uyguluyorum. Ardından bir süngerle iyice yediriyorum. Şimdi de kapatıcıyı sabitlememiz gerek çünkü göz altında bunlar iyice karışabiliyor. O yüzden NYX'in HD Finishing pudrasını banana renginde kullanarak bu yerlere kullanıyor olacağım. Kapatıcının kolayca bozulabileceği yerlere küçük bir fırçayla pudrayı uyguluyor olacağım. Ardından büyük bir fırça yardımıyla yüzümün geri kalanını da sabitleyeceğim çünkü oldukça mat bir görüntü istiyorum. Göz makyajına Turkish Delight paletinin Bazar adındaki rengiyle başlıyorum. Bu böyle hafif simli altın renginde bir renk ve bunu gözün iç kısmından başlayarak ortasına doğru getiriyorum. Ardından paletteki fuşya pembe tonlarındaki Roses adındaki tona geçiyorum. Bunu gözümün dış kısmından başlayarak ortaya doğru getiriyor olacağım. Sarı renkle birleştiriyor olacağım. Ardından daha yoğun bir renk elde etmek için fırçamı ıslatarak bu pembe rengi tekrar uyguladım dışarıdan ve bütün renkleri iyice birbirlerine karıştırdım. Eğer dış sınırdaki renkler çok keskin kaldıysa bir pudra fırçası yardımıyla bunları iyice yediriyorum. Yine aynı Roses rengini gözün alt kısmına da uyguluyorum ve üstteki renkle birleştiriyorum. Burada göründüğünün aksine çok yavaş bir şekilde çalıştım çünkü amaçladığım görüntü dışarıdan çok yumuşak bir şekilde gelen bir renk karışımıydı. O yüzden bunu yavaş yavaş bütün renkleri sabırla karıştırarak elde etmem gerekti. Ardından yine aynı paletten Exquisite adındaki gümüş renginde sim pigmentini alıyorum ve parmağımın yardımıyla gözümün ortasına uyguluyorum. Bu elinize çok bulaşabilecek bir sim, o yüzden yanınızda ıslak mendil bulundurmayı unutmayın. Şimdi de NYX'in Epic Ink Eyeliner'ını kullanarak bir eyeliner çekiyorum. Ama tüm göz kapağından geçecek şekilde yapmayacağım. Daha çok kuyruğu belirgin olacak, kalanı daha ince olacak.
Gözümün iç kısmını aydınlatmak için de yine aynı paletten Delicacy adındaki rengi kullandım. Ayrıca sim pigmentini biraz da gözün alt kısmına uyguladım. Kirpikler için Revolution'ın The Mascara Revolution adındaki rimelini kullandım. Bu gerçekten süper hacim veren ürünlerden biri. O yüzden alt kirpiklere farklı bir yol uygulamak istedim. Alt kirpikleri böyle birbirlerine yapıştırarak rimeli sürdüm ki biraz takma kirpik efekti versin. Ardından üst kirpiklerim için takma kirpik kullandım. Kaşlarıma sarı bir kaş maskarası uyguladıktan sonra bir kaş kalemiyle biraz daha uzatarak çizdim. Burada tam olarak perukla aynı renk yapmak istemedim kaşları. Biraz daha açık bir renk olsun istedim ki çok ilgi çekmesinler. Allık olarak öncelikle L'Oreal'in Melon Dollar Baby adındaki hafif pembe bir allığını kullandım. Bu böyle karpuz kokulu çok tatlı bir allık. Sonradan kullanacağım daha güçlü olan bir renk için baz olarak kullandım ki yama yama durmasın. Ardından Roses adındaki renge geri döndüm ve daha önceden uyguladığım allığın üzerine rengi yoğunlaştırmaya başladım. Gözün altındaki farla bunu birleştirmeye dikkat ettim ki güzel bir geçiş olsun. Aynı rengi burnumun ucuna da uyguladım ve eğer çok yoğun bir renkle karşılaştıysam üzerinden pudra ile geçerek bunu hafiflettim. Kontür ve aydınlatıcı için Revolution'ın ultrallık paleti Golden Sugar'ı kullandım. Buradaki kahverengimsi ton benim için hemen hemen uygun bir kontür rengiydi. O yüzden burnumun ucunu bununla kontürledim. Böyle hafif yuvarlak düğme gibi bir görüntü vermek istedim. Tabii çok ağır olduysa da bir pudra fırçasıyla hafiflettim. Aydınlatıcı olarak da aynı paletteki en açık rengi kullandım. Burnumun ucunu, burnumun üst kısmını ve kaşlarımın altını bununla aydınlattım. Dudaklar için de Revolution'ın White Wedding adındaki rujunu kullanıyorum. Ardından bir dudak kalemiyle dışını çiziyorum ki daha düzgün dursun. Sürdüğüm ruju da yine daha önce kullandığım Roses adındaki farla sabitledim. Ardından Exquisite adındaki sim pigmentine geri döndüm ve bunları dudaklarıma ve yanaklarıma hafifçe uyguladım. Zaten çok hafif pat pat hareketleri yaptığımda kolay bir şekilde tutundu. Ardından bir pigment yapıştırıcısı yardımıyla bu küçük holografik parçaları yüzüme yapıştırıyorum. Bunlar böyle hareket edip ışığı yansıttıkça çok tatlı güzel bir efekt veriyor. Böylece makyajımız sonlanmış oluyor. Artık sırada peruğu şekillendirmek var. Bunun için zaten toplu olan saçı açtım ama kıvırcık bir saç olduğu için ellerimi gezdirerek birazcık o karışıklıkları açmam gerekti. Ardından böyle timsah tokalı topuzları vardı. Onları taktım ve son olarak lokumları bir kürdana geçirip bu topuzun içine sıkıştırarak sabitledim.
Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir ve makyajı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.